Bayan Groz'un anlattıkları, o gece duyduğum her şeyden daha korkunçtu. Çünkü artık karşı karşıya olduğumuz şeyin yalnızca bir hayalet olmadığını anlamaya başlamıştım. Peter Quint'in geçmişi, çocuklarla olan ilişkisi ve geride bıraktığı karanlık izler. BLY malikanesinin duvarları arasında hala yaşamaya devam ediyor gibiydi. Üstelik en korkutucu olanı, Miles'ın Quint hakkında bildiği bir şeylerin olmasıydı. Fakat Bayan Groz'un gözlerindeki korku, bana henüz bilmediğim çok daha büyük bir gerçeğin kapısını aralıyordu. O gece, çocukları korumak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdim. Ancak henüz bilmiyordum ki, gerçeğin peşinden gitmek beni yalnızca hayaletlerle değil, İnsanların sakladığı korkunç sırlarla da karşı karşıya getirecekti. Tabii ki bizi bir arada tutmak için. Sadece o özel pasajdan daha fazlası gerekiyordu. Şimdi yaşamak zorunda olduğumuz şeyin varlığı. Korkunç emirlerin izlenimlerine karşı bir sorumluluktu bu. Ve yoldaşımın bilgisi. Bu sorumluluğun karşısında yarı şaşkınlık, yarı şefkat dolu bir bilgi. O akşam, vahiy beni 1 saat boyunca çökmüş bir halde bıraktı. İkimiz için de herhangi bir ayine katılmak yoktu artık. Sadece küçük bir gözyaşı töreni. Dualar ve vaatlerle dolu yeminler. Karşılıklı zorluklar zincirinin doruk noktasıydı bu. Birlikte çekilirken hemen ardından gelen yeminler. Okul odasını kapatıp her şeyi dışarı çıkarmaya çalışıyorduk. Sonuç, her şeyimizi ortaya çıkarmamızın sadece durumumuzu basitleştirmek için olduğunu söyledi. Unsurlarının titizliğiydi bu. Kendisi hiçbir şey görmemişti. Ne bir gölge vardı, ne de evde sıkıntıdan başka bir şey. Ama aklımı doğrudan sorgulamadan, ona verdiğim gerçeği kabul etti. Ve sonunda bana bu zeminde, hayranlık ve şefkat dolu bir his gösterdi. Sorgulanan ayrıcalığımın bir ifadesiydi bu. Nefesi, benimle en tatlı insanın nefesi gibi kaldı. O gece aramızda kararlaştırılan şey, sandığımız şeydi, işleri birlikte taşıyabilirdik. Ama buna bile emin değildim. Ona rağmen, muafiyetine rağmen, yükün en iyisini o taşıyordu. Bu saatte biliyordum. Sonradan bildiğim gibi. Öğrencilerle karşılaştığımda neyle yüzleşebileceğimi düşünüyordum. Ama dürüst müttefikimin kim olduğundan, bu kadar zor bir sözleşmeyle şartları korumaya hazır olduğundan tam emin olmam biraz zaman aldı. Ben yeterince tuhaf bir arkadaştım. Aldığım şirket kadar tuhaf. Ama izlediğimde, bir fikirde ne kadar ortak zemin bulduğumuzu anlıyorum. Şans eseri bizi istikrara kavuşturabilirdi. İkinci hareket, diyebilirim ki, içimdeki korku odasından doğrudan dışarı çıkardı beni. En azından avluda havayı alabiliyordum. Ve orada Bayan Groz da bana katılabiliyordu. Şimdi, o gece ayrılmadan önce gücün bana nasıl geldiğini mükemmel hatırlıyorum. Gördüğüm şeyin her özelliğini tekrar gözden geçirmiştik. Başka birini arıyordu, diyorsun. Başka birini arıyordu, öyle mi? Küçük Miles'ı arıyordu. Şimdi anlamlı bir netlik beni ele geçirdi. Aradığı kişi buydu. Ama bunu nereden biliyorsun? Biliyorum. Heyecanım ve kararlılığım arttı. Ve sen de biliyorsun, sevgilim. Bunu inkar etmedi. Ama anlatmak için değil, sadece hissettiğimi anladım. En azından bir an sonra devam etti. Ya görürse, ya onu görürse? Küçük Miles mı? İşte istediği de bu zaten. Yine çok korkmuş görünüyordu. Çocuk mu? Allah korusun. Adam. Onlara görünmek istiyor. Korkunç bir kavramdı bu. Ama yine de bir şekilde onu uzak tutabiliyordum. Ayrıca, orada kaldıkça, pratikte başardığım şey buydu, kanıtlamak. Zaten sahip olduklarımı tekrar görmem gerektiğine dair kesin bir kararım vardı. Ama içimde bir şey bunu söylüyordu. Kendimi cesurca tek muhatap olarak sunarak, kabul ederek, davet ederek, her şeyi aşarak. Bir kefaret kurbanı olmalı ve yoldaşlarımın huzurunu korumalıydım. Özellikle çocukları kurtarmalıydım. O gece Bayan Groz'a söylediğim son şeylerden birini çok iyi hatırlıyorum. Öğrencilerimin ondan hiç bahsetmediği geliyor aklıma. Ben düşünceli bir şekilde duraklarken bana sertçe baktı. Burada olması ve onunla birlikte oldukları zaman mı? Onunla birlikte oldukları zaman, adı, varlığı, geçmişi. Her halükarda, ah, küçük hanım hatırlamıyor. Hiç duymadı ya da bilmiyordu. Ölümünün koşulları ne peki? Biraz yoğunlukla düşündüm. Belki de bilmiyordur. Ama Miles hatırlayacaktır. Miles bilirdi. Ah, onu denemeyin, diye yalvardı Bayan Groz. Bana verdiği bakışı ona geri verdim. Korkma. Düşünmeye devam ettim. Oldukça tuhaf. Hiç ondan bahsetmedi mi?
En ufak bir ima bile yapmadı. Ve bana, harika arkadaşlardı, diyorsun, öyle mi? Ah, o kadar da değil, dedi Bayan Groves vurgulayarak. Bu Quint'in kendi hayaliydi. Onunla oynamak için, kötü niyetle onu şımartmak için. Bir an durdu. Sonra ekledi. Quint çok özgürdü. Bu söz bana, yüzünü doğrudan gördüğüm bir anı hatırlattı. Öyle bir yüz ki, ani bir tiksinti ve bulantı hissi verdi bana. Çocukla çok mu özgürdü? Herkesle çok özgür. Şimdilik, bu tanımı daha fazla analiz etmekten kaçınıyorum. Bunun bir kısmının küçük kolonimizde hala var olan yarım düzine hizmetçi ve adam için geçerli olduğu düşüncesinden kaçınıyorum. Ama endişemiz açısından her şey şanslı bir gerçekti. Rahatsız edici bir efsane yoktu. Mutfak çalışanları hiç rahatsız edilmemişti. Herkesin anısı o nazik eski yere bağlıydı. Kötü bir ismi yoktu, kötü bir şöhreti de. Ve Bayan Groves en çok bana yapışmak, sessizce titremek istiyordu. Hatta onu en son şey olarak test ettim. Gece yarısı, elini okul kapısına koyup gitmesi gerektiğinde sordum. O zaman senden duymak istiyorum. Çünkü bu harika bir önem taşıyor. Kesinlikle ve kabul edilebilir şekilde kötü biri miydi? Ah, itiraf etmiyorum ki. Biliyordum. Ama beyefendi bilmiyordu. Ve ona hiç söylemedin mi? Hikaye anlatmayı sevmezdi. Şikayetlerden nefret ederdi. O böyle şeylerde çok kestirip atardı. Ve insanlar ona karşı iyi davranıyorsa, daha fazlasıyla uğraşmaz mıydı? Bu cevap, onun hakkındaki izlenimlerimle yeterince örtüştü. O ne sorun çıkaran bir beyefendiydi, ne de tuttuğu bazı arkadaşlar hakkında özel olarak dururdu. Yine de sordum. Sana söz veriyorum, söylerdim. Tereddüdümü hissetti. Sanırım yanılmışım. Ama aslında, ben korkuyordum. Neyden korkuyordun? O adamın yapabileceği şeylerden. Quint çok zekiydi. Gerçekten çok derin. Bunu muhtemelen gösterdiğimden daha fazla ciddiye aldım. Başka bir şeyden korkmuyor musun? Etkisinden. Onun etkisinden mi? Diye acı dolu bir yüzle tekrar etti. Ve ben beklerken durakladım. Masum, küçük, değerli hayatlara. Onlar senin sorumluluğundaydı. Hayır, benim sorumluluğumda değildi, diye endişeli çıkıştı. Beyefendi ona inandı ve onu buraya yerleştirdi. Çünkü iyi değildi ve kırsal havanın ona iyi gelmesi gerekiyordu. Bütün mesele buydu. Evet, dedi bana. Onlar hakkında bile. Onlar mı? O yaratık mı? Bir tür çığlığı bastırmam gerekti. Ve sen buna dayanabildin. Hayır, yapamam. Şimdi de yapamam. Ve zavallı kadın gözyaşlarına boğuldu. Ertesi günden itibaren katı bir kontrol, dediğim gibi, onları takip etmekti. Yine de, bir hafta boyunca ne kadar sık ve ne kadar tutkulu bir şekilde tekrar bir araya geldi. Konu, o pazar gecesi ne kadar konuşsak da. Ben özellikle geç saatlerde, çünkü tahmin edilebileceği gibi uyuyamıyordum, hala bana söylemediği bir şeyin gölgesiyle rahatsız ediliyordum. Ben hiçbir şeyi saklamamıştım. Ama Bayan Groves'un sakladığı bir kelime vardı. Sabah olduğunda, bunun açık sözlülük eksikliğinden kaynaklanmadığından emindim. Her tarafta korkular vardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda bana öyle geliyor ki, yarın güneş yükseldiğinde, huzursuzca karşımızdaki gerçeklerin sonraki ve daha acımasız olaylarda alacağı tüm anlamı okuyacaktık. Bana her şeyden önce verdikleri şey şuydu, yaşayan adamın kötü niyetli figürü. Ölü olanın tutacağı bir süre. Bully'de sürekli geçirdiği aylar. Bunlar üst üste eklendiğinde zorlu bir zaman dilimi oluşturuyordu. Bu kötü zamanın sınırı ancak kış sabahının şafağında gelmişti. Peter Quint, erken işe giden bir işçi gibi, köyden giden yolda tamamen ölü bulunmuştu. Felaket, en azından yüzeysel olarak, başında görünen bir yarayla açıklanıyordu. Böyle bir yara oluşmuş olabilirdi. Karanlıkta, dik ve buzlu bir yamaçta, yanlış yoldaki bir meyhaneden çıktıktan sonra. Ve en sonunda, ölümcül bir kan kaybıyla alt kısımda yatıyordu. Buzlu yamaç, gece, alkolün etkisiyle yolunu şaşırmak. Büyük bir şeye sebep olmuştu. Pratikte, soruşturmanın ve sonsuz konuşmaların ardından her şey kapanmıştı. Ama onun hayatında başka meseleler de vardı. Tuhaf geçitler, tehlikeler, gizli bozukluklar, şüphe duyulan kötülükler. Bunlar çok daha fazlasını açıklıyordu. Hikayemi, ruh halimi inandırıcı bir resim gibi anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Ama bu zamanlarda, bu olayın benden beklediği olağanüstü kahramanlık hissinde kelimenin tam anlamıyla bir zevk bulabiliyordum. Şimdi bunu gördüm.
Benden takdire şayan ve zor bir hizmet istenmişti. Ve bunu göstermek, doğru zamanda, büyüklüğüm, birçok başka kızın başarısız olabileceği yerde başarılı olabilirdi. Bu bana büyük bir yardımdı. İtiraf etmeliyim ki geriye dönüp baktığımda kendimi alkışlıyorum. Hizmetimin çok güçlü ve basit olduğunu gördüm. Oradaydım. Dünyadaki en yaslı ve en sevilen küçük yaratıkları korumak ve savunmak için. Çaresizlikleri aniden çok açık, derin bir hal almıştı. Kendi bağlı kalbimin sürekli acısıydı bu. Gerçekten dünyadan kopmuştuk, birlikteydik. Tehlikemizde birleşmiştik. Onların yanında benden başka hiçbir şey yoktu. Ve bende hepsi vardı. Kısacası, muhteşem bir fırsattı. Bu şans bana zengin bir imkan olarak sunuldu. Ben bir siperdim. Onların önünde duracaktım. Ne kadar çok görürsem, onlar o kadar az göreceklerdi. Onları boğuk bir heyecanla izlemeye başladım. Belki de öyle bir heyecan ki, çok uzun sürseydi deliliğe dönüşebilirdi. Beni kurtaran şey, şimdi gördüğüm gibi, durumun tamamen başka bir şeye dönüşmesiydi. O gerilim uzun sürmedi. Korkunç kanıtlarla yerini değiştirdi. Kanıtlar diyorsam, evet, gerçekten yerleştiğim andan itibaren. Bu an, tesadüfen gerçekleşti. Küçük öğrencim Miles içeride, derin pencere koltuğunun kırmızı minderinde ders çalışıyordu. Bir kitabı bitirmek istemişti. Ben de tek kusuru arada sırada aşırı huzursuzluk olan bu genç adamda, övgüye değer bir amacı teşvik etmekten memnun kalmıştım. Kız kardeşi ise tam tersiydi. Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordu. Güneş hala tepedeyken ve gün olağanüstü sıcakken, onunla yarım saat boyunca yürüdüm, gölge aradım. Yolunda, kardeşi gibi nasıl başardığını yeniden fark ediyordum. Her iki çocukta da büyüleyici bir şey vardı. Beni yalnız bırakmak ile bana eşlik etmek arasındaki dengeyi harika kuruyorlardı. Beni boğmadan, ama yalnız da hissettirmeden yanımdaydılar. Hiçbir zaman ısrarcı değillerdi, ama asla halsiz de kalmıyorlardı. Hepsine olan ilgim gerçekten derindi. Onları bensiz de eğlenirken görmek. Sanki aktif bir gösteri hazırlıyorlardı ve bu beni aktif bir hayran olarak meşgul ediyordu. Kendi icat ettikleri bir dünyada yürüyorlardı. Bana başvurmalarına gerek yoktu. Böylece zamanım onlar için sadece o anın oyununun gerektirdiği bir figür olmaktan ibaretti. Sadece, üstüne yüce, mutlu ve son derece seçkin bir imza atılmış rahat bir görev. Şu anda ne olduğumu unuttum. Sadece çok önemli ve çok sessiz bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ve Flora çok hırslı oynuyordu. Gölün kenarındaydık. Coğrafyaya yeni başladığımız için, göl bizim için Azak Denizi'ydi. Aniden, bu koşullarda farkına vardım ki, Azak Denizi'nin diğer tarafında bizi izleyen biri vardı. Bu bilginin zihnime ulaşma şekli, dünyadaki en tuhaf şeydi. En garip his, hızla karıştığı çok daha garip bir hal aldı. Gölete bakan eski taş banka oturmuştum. Ve bu pozisyonda, doğrudan görmesem de, uzaktaki varlığı, üçüncü bir şahsın varlığını hissetmeye başladım. Yaşlı ağaçlar, kalın çalılıklar. Büyük, hoş bir gölge oluşturuyordu. Ama her şey sıcak, durgun havanın parlaklığıyla doluydu. Hiçbir şeyde belirsizlik yoktu. En azından bir an sonra ne yapacağımı anladım. Kafamı kaldırdığımda, doğrudan önümde ve gölün karşısında birini göreceğime emindim. O sırada gözlerim el işime bağlıydı. Onları kıpırdatmamaya çalışırken içimdeki o kasılmayı, o spazmı tekrar hissedebiliyorum. Ne yapacağıma karar vermek için kendimi dengelemeliydim. Görünüşte yabancı bir nesne, varlık hakkı anında ve tutkuyla sorgulanan bir figür vardı orada. Tüm olası ihtimalleri değerlendirdiğimi hatırlıyorum. Kendime daha doğal bir şeyin olamayacağını söylüyordum. Mesela oradaki adamlardan birinin, ya da köyden bir postacının, bir tüccar çocuğunun ortaya çıkması gibi. Bu düşüncenin bilincindeydim. Ama henüz bakmamış olsam da, içimdeki kesin hissi değiştirmiyordu. Ziyaretçimizin karakteri ve duruşu üzerindeki etkimizi düşünüyordum. Bu şeyin, olmaması gereken başka bir şey olması kadar doğal bir ihtimal yoktu. Cesaretimin o küçük anı doğru saniyeyi gösterdiğinde, hayaletin gerçek kimliğinden emin olacaktım. Bu arada, zaten yeterince keskin bir çabayla gözlerimi doğrudan küçük Flora'ya kaydırdım. O anda yaklaşık 10 metre uzaktaydı. Kalbim durmuştu. Bir anlığına, onun da görüp görmeyeceğini sormanın heyecanı ve korkusu vardı içimde. Nefesimi tuttum. Ondan gelebilecek bir çığlığı, masum bir ilgi ya da alarm işaretini bekledim. Bekledim, ama hiçbir şey gelmedi.
O zaman, ilk anda, ki bu durum, anlatacağım her şeyden daha korkunçtur, tüm seslerin aniden kesildiğini hissettim. Ve ikinci anda, aynı dakika içinde, oyunu sırasında suya sırtını döndü. Sonunda ona baktığımda tavrı buydu. İçimdeki kesin bir inançla hala bir uyarı altındaydım. Eline küçük bir ahşap parçası almıştı. İçinde belli ki bir delik vardı. Ona başka bir parça takıp bir tekne yapma fikri gelmişti aklına. Onu izlerken, o ikinci ahşap parçasını dikkatle yerine sıkıştırmaya çalışıyordu. Yaptığı şeye odaklanmış olması beni öyle bir ayakta tuttu ki. Birkaç saniye sonra kendimi devamına hazır hissettim. Sonra gözlerimi tekrar kaydırdım. Ve yüzleşmem gereken şeyle yüzleştim. Bundan sonra, mümkün olan en kısa sürede Bayan Groz'a ulaştım. Aramızdaki o mesafeyi nasıl kat ettiğimi inan olsun hatırlayamıyorum. Yine de kendimi ağlarken, hıçkırıklar içinde onun kollarına atarken buldum. Biliyorlar, dedim. Çok korkunç. Biliyorlar, biliyorlar. Peki neyi? Beni tutarken, yüzündeki o derin inanmazlığı hissedebiliyordum. Bildiklerimizin hepsini ve Tanrı bilir başka neleri. Sonra beni bıraktığında, yeniden ona doğru uzandım. Belki de ilk defa konuşuyordum. 2 saat önce, bahçede, neredeyse anlatamayacak durumdaydım. Flora tek başına değildi. Bayan Groves bunu duyunca, sanki karnına şiddetli bir darbe almış gibi sarsıldı. "Sana o mu söyledi?" diye nefes nefese kaldı. Tek bir kelime bile etmedi. İşte dehşet de burada ya. Bunu kendine sakladı. O henüz 8 yaşında bir çocuk. Sadece bir çocuk. Beni asıl darmadağın eden şey. Bu tarif edilemez şaşkınlıktı. Bayan Groves gözlerini daha da açarak baktı. "O zaman, nasıl biliyorsun?" "Oradaydım. Gözlerimle gördüm. Her şeyin tamamen farkında olduğunu kendi gözlerimle gördüm." "Yani, onu gördüğünü mü biliyorsun?" "Hayır. Diğerini. Konuşurken farkındaydım. Ağzımdan çıkanlar olağanüstü, korkunç şeylerdi. Çünkü söylediklerimin karanlık yansımasını, muhatabımın yüzünde tek tek okuyabiliyordum. Başka biriydi bu sefer. Ama yine aynı derecede belirgin. Yine aynı korku ve kötülükle dolu bir silüet. Siyahlar içinde. Solgun ve korkunç. Göletin diğer tarafındaydı. Çocukla birlikteydim, 1 saattir sessizce duruyorduk. Ve tam ortamızda belirdi. Nasıl? Nereden geldi? Geldikleri yerden, öylece ortaya çıktı ve durdu. Ama o kadar da yakın değildi. Yaklaşmadı mı yani? Ah, bıraktığı etki ve hisse bakarsan, belki de sana olduğundan çok daha yakındı. Arkadaşım garip bir refleksle bir adım geri çekildi. Daha önce, hiç görmediğin biri miydi? Evet, ama çocuğun tanıdığı biri. Senin de tanıdığın biri. Sonra, zihnimde her şeyin nasıl oturduğunu gösteren o ismi fısıldadım. Selefim, ölen kadın. Bayan Cecil mi? Bayan Cecil, bana inanmıyor musun? Diye bastırdım. Sıkıntı ve çaresizlik içinde başını sağa sola çevirdi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sinirlerim o kadar gergindi ki, bu soru içimde önlenemez bir sabırsızlık doğurdu. O zaman git Flora'ya sor. O çok emin. Ama bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz kendimi topladım. Hayır, Allah aşkına, sakın yapma. Sorarsan yalan söyleyecek. Yalan. Bayan Groves itiraz edemeyecek kadar şaşkındı. Ah, nasıl bu kadar emin konuşabilirsin? Çünkü her şey çok açık. Flora benim bilmemi istemiyor. Belki de. Sadece seni korumak içindir. Hayır, hayır. Burada derinlikler var. Çok başka derinlikler. Düşündükçe daha fazlasını görüyorum. Ve gördükçe daha çok korkuyorum. Ne görmediğimi bilmiyorum artık. Neden korkmam gerektiğini bile bilmiyorum. Bayan Groves beni anlamaya, yetişmeye çalışıyordu. Yani, onu tekrar görmekten mi korkuyorsun? Ah, hayır, hiç de bile. Artık değil. Sonra asıl korkumu açıkladım. Korkum onu görmek değil. Arkadaşımın yüzü iyice sarardı. Seni anlayamıyorum. Çünkü, ben farkında bile olmadan, çocuk onunla görüşmeye devam edebilir. Ve emin ol, kesinlikle edecek. Bu ihtimalin ürpertici gölgesi karşısında Bayan Groves bir anlığına çöker gibi oldu. Ama hemen kendini toparlamaya çalıştı. Sanki 1 santim bile pes ederse, her şeyi tamamen kaybedeceğimizi hissediyor gibiydi. Sevgilim, canım benim, kafamızı dik tutmalıyız. Hem bak, eğer umursamıyorsa. Hatta durumun ağırlığını hafifletmek için karanlık bir şaka bile denedi. Belki de hoşuna gidiyordur. Böyle şeyleri sevmek mi? O daha bir bebek. İşte bu. Bu sadece onun ne kadar masum olduğunun bir kanıtı değil mi? Diye cesurca sordu.
Bu sözü duyunca aniden ona döndüm. Ah, evet, işte buna tutunmalıyız. Buna sarılmalıyız. Eğer bu masumiyetin kanıtı değilse. Tanrı bilir neyin kanıtı. Çünkü o kadın, korkunç bir dehşet saçıyor. Bayan Groves bunun üzerine gözlerini bir süre yere dikti. Sonra yavaşça kaldırdı. Nasıl bir şey olduğunu, söyle bana, dedi. Yani, onun o kadın olduğunu kabul ediyorsun, diye bağırdım. Nasıl bir şey olduğunu söyle, diye tekrarladı sadece. Nasıl mı? Onu görerek, o korkunç görünüşünden, sana mı baktı? Yani, kötü bir niyetle mi? Aman Tanrım, hayır, öyle olsa dayanabilirdim. Bana hiç bakmadı bile. Sadece gözlerini çocuğa dikti. Tırnak işareti. Bayan Groves zihninde canlandırmaya çalışıyordu. Gözlerini ona mı dikti? Ah, öyle korkunç gözlerle ki, bana bakarken sanki o gözleri görüyormuş gibi ürperdi. Nefretle mi bakıyordu? Tanrı korusun, hayır. Çok daha kötü bir şeyle. Nefretten daha kötü mü? Bu cevap onu gerçekten şaşkına çevirmişti. Tarif edilemez bir kararlılıkla, öfke dolu bir niyetle. Benim bile içim ürperdi. Niyet mi? Onu ele geçirmek için. Bayan Groves, gözleri benimkilerden ayrılmadan, dehşetle titredi ve pencereye doğru yürüdü. Orada durup dışarı bakarken, sözlerimi tamamladım. İşte, Flora'nın bildiği şey de tam olarak bu. Bir süre sonra arkasını döndü. Kıyafetleri siyahtı, değil mi? Yaz kıyafetleri içindeydi. Çok fakir, neredeyse yıpranmış. Ama, evet, olağanüstü bir güzelliği vardı. Sonunda gerçeklerin ağırlığını kavradığımı hissettim. Bir anlık felç etkisinden sonra, sırdaşımın üzerindeki o ağır baskıyı görebiliyordum. Ah, evet, çok güzeldi, diye ısrar ettim. Harika bir güzellik, ama, kötü şöhretli. Yavaşça bana geri döndü. Bayan Cecil, kötü şöhretli biriydi. Ellerimi tekrar kendi ellerinin arasına aldı. Sıkıca tuttu. Sanki birazdan anlatacaklarının bana vereceği korkuya karşı beni güçlendirmek istiyordu. İkisi de kötü şöhretliydi, dedi sonunda. Bir süre, öylece durup gerçekle yüzleştik. Ve kabul etmeliyim ki, her şeyi bu kadar net görmek bir nebze olsun rahatlatıcıydı. Minnettarım, dedim. Şimdiye kadar konuşmamış olmanız büyük bir nezaketti. Ama artık bana her şeyi anlatma zamanı geldi. Sessizce onaylar gibiydi. Bunu görünce devam ettim. Bunu şimdi öğrenmeliyim. O kadın ne yüzünden öldü? Hadi, aralarında bir şey vardı, değil mi? Her şey vardı. Aralarındaki o statü farkına rağmen mi? Ah, rütbeleri, konumları, derin bir üzüntüyle iç geçirdi. O bir hanımefendiydi. Gözlerimi çevirdim. Zihnimde onu tekrar gördüm. Evet, o bir hanımefendiydi. Adam ise, dedi Bayan Groves. Onun çok çok altındaydı. Böyle bir anda, bir hizmetçinin toplumdaki yeri üzerine çok fazla durmak istemedim. Ama arkadaşımın bu sözleri, selefimin ne kadar alçaldığını açıkça gösteriyordu. Yine de bu durumla başa çıkmalıydım. Ve başardım da. Eski işverenimizin o küstah zekasını zihnimde canlandırmak, durumu anlamamı kolaylaştırdı. Yakışıklı, kendine aşırı güvenen, şımarık ve ahlaksız bir adam. O adam, aşağılık bir tazının tekiydi. Bayan Groves, duygu dolu gözlerini sildi. Hayatımda onun gibisini görmedim. Ne yapmak istiyorsa, onu yapardı. Kadınla da mı? Herkesle. Sanki şimdi arkadaşımın gözlerinde, Bayan Cecil yeniden canlanmıştı. Bir an için, onu tıpkı göletin kenarında gördüğüm o netlikle çağrıştırdıklarını hissettim. Tüm kararlılığımla sordum, o zaman. Bu adamın istediği bir şey miydi? Bayan Groves'un yüzü aynen öyle olduğunu doğruluyordu. Ama aynı zamanda, zavallı kadın, dedi. Bunun bedelini çok ağır ödedi. Peki onun neden öldüğünü biliyor musun? Diye sordum. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenmek de istemedim. Öğrenmediğim için mutluydum. Ve Tanrı'ya şükrediyorum ki o beladan kurtuldu. Ama yine de, bir fikrin vardı, değil mi? Buradan gerçekten ayrılma sebebi hakkında mı? Ah, evet, tabii ki. Artık burada bir öğretmen olarak kalamazdı. Sonrasında ne olduğunu ise, sadece hayal ettim. Ve hala hayal ediyorum. Anlıyor musun? Hayal ettiğim şey, çok korkunç. Benim gördüklerim kadar korkunç olamaz, diye yanıtladım. O an ona karşı acımasız bir kabulleniş içindeydim. Bu halim, onun bana olan tüm şefkatini yeniden uyandırdı. Ve onun bu yenilenen sıcaklığı karşısında, benim de direnme gücüm tamamen çöktü. Gözyaşlarına boğuldum. Tıpkı daha önce olduğu gibi, onu da ağlattım. Beni bir anne gibi göğsüne bastırdı.
Ve içimdeki o feryat dışarı taştı. Yapamıyorum, diye ağladım derin bir çaresizlikle. Onları ne kurtarabiliyorum, ne de koruyabiliyorum. Benim gördüklerimden çok daha kötüsü var. Onlar kayboldular. Bayan Groz'a söylediklerim yeterince doğruydu. Sahip olduğum meselede hem derinlik hem de ürkütücü olasılıklar vardı. Bunları onun önünde dile getirecek kararlılığım henüz yoktu. Yani bir kez daha karşılaştığımızda, bu hayranlıkla karışık ortak düşünce içinde. Gösterişli hayallere karşı direnme görevimiz vardı. Eğer biz başka hiçbir şey saklamayacaksak, ne kadar zor olsa da, bizim bu olağanüstü deneyimimizde en az sorgulanması gereken şey bu dürüstlüktü. Gecenin geç bir saatiydi. Ev tamamen uyurken, odamda bir kez daha konuştuk. Benimle olan bu durumun ciddiyetini, tıpkı benim gördüğüm gibi görmesini sağladım. Onu bu anda mükemmel bir şekilde ikna edebilmek için. Sadece ona sormam gerektiğini fark ettim. Eğer ben bunları uydurmuşsam, bana görünen kişileri, son detayına kadar ortaya çıkan bir resim gibi, özel işaretleriyle nasıl verebiliyordum? Bir sergideki portreyi anında tanıyıp adlandırır gibi. Tabii ki, küçük bir suçtu bu, tüm konuyu karartmak için. Ve ben de hemen kendi çocuğuma olan ilgimin, artık şiddetle ondan kaçmanın bir yolunu arama şekline dönüştüğünü söyledim. Onunla, bu olayın tekrarlanma olasılığı üzerinden karşılaştım. Tekrarlanmasını hafife aldığımız bir durum. Tehlikemi açıkça belirtmeliydim. Kişisel açığımın aniden ortaya çıkması, benim en ufak rahatsızlığımdı. Dayanılmaz olan şey, zihnimi kemiren yeni şüphemdi. Ama bu karmaşıklığın içinde, günün bu geç saati bile bana biraz rahatlık getirmişti. İlk patlamamdan sonra onu bıraktığımda, tabii ki tekrar öğrencilerime dönmüştüm. Üzülmemi, onların o masum cazibesine bağlamak doğruydu. Zaten olumlu bir şekilde geliştirebileceğim bir şey olduğunu bulmuştum. Ve bu durum beni henüz hiç hayal kırıklığına uğratmamıştı. Başka bir deyişle, ben sadece, yeniden Flora'nın özel dünyasına dalmış durumdaydım. Orada fark edilmek, neredeyse bir lükstü, küçük, bilinçli elini doğrudan ağrıyan noktama koyuyordu. Tatlı bir tahminle bana bakmış ve sonra yüzüme karşı, ağladığımı, söyleyerek beni suçlamıştı. Sanırım o çirkin işaretleri yüzümden uzaklaştırdım. Ama kelimenin tam anlamıyla, o an için olayları düşündüğümde, bu sonsuz merhametin altında tamamen kaybolmamıştım. Çocuğun mavi gözlerinin derinliklerine bakıp, güzelliklerini erken bir kurnazlık numarası olarak ilan etmek. Doğal olarak yargılarımdan ve mümkün olduğunca huzursuzluğumdan vazgeçmeyi tercih ettiğim bir alaycılıktı. Sadece bu hissiyattan vazgeçemiyordum. İstiyordum ki, Bayan Groz'a bunu tekrar edebileyim. Nitekim gecenin ilerleyen saatlerinde orada tekrar yaptım. Sesleri havada süzülürken, kalbine yapılan o baskı ve kokulu yüzleri kişinin yüzüne değdiğinde, cesaretsizce her şey yere düştü. Sadece onların güçsüzlükleri ve güzellikleri kaldı. Ne yazık ki, bir şekilde. Bunu sonsuza dek çözmek için, aynı öğleden sonra gölün kenarında yapılan incelik işaretlerini tekrar saymak. Kendime sahip olma gösterimin bir mucizesiydi. Buna mecbur kalmak üzücüydü. Anın kesinliğini yeniden araştırıp nasıl geldiğini tekrar etmek. Beni, o zaman şaşırttığım düşünülemez bir iletişimin bir aydınlanma olduğunu bir şekilde ortaya çıkardı. Her iki taraf için de alışkanlıktan dolayı önemli bir şeydi bu. Yazık ki bunu yapmak zorunda kalmışım. Sanrı'da olmadığımı kanıtlamak için, küçük kızın ziyaretçimizi gördüğünü sorguladım. Oysa aslında Bayan Groves kendisi de orada duruyordu. Ve bunu gördüğü kadarıyla, istediği kadarıyla, bana kızım görmediğini varsaydırdı. Ve aynı zamanda hiç renk vermeden, benim de görüp görmediğim konusunda bir tahminde bulunuyordu. Ne yazık ki, aradığı o anlamlı küçük aktiviteyi bir kez daha tanımlamaya ihtiyacı vardı. Dikkatimi dağıtmak için yapıyordu bunu. Hareketlerindeki fark edilir artış. Oyunun o büyük yoğunluğu, şarkı söylemeler, saçmalıklar ve eğlenceye davetler. Hepsi bundandı. Ama eğer bu incelemede hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için kendimi kaptırmasaydım, hala kalan 2 ya da 3 cılız rahatlık unsurunu kaçırmış olurdum. Örneğin, arkadaşıma bunu anlatamayacağımdan emindim. Ki bu çok iyiydi. En azından kendimi ihanet etmemiştim. İhtiyaç stresiyle yönlendirilmemeliydim. Böyle bir çağrışma için zihinsel çaresizliği, buna ne diyeceğimi pek bilmiyorum, meslektaşımı zorlamaktan kaynaklanabilecek bir yardım duvarı olarak görmemeliydim.
Bana yavaş yavaş, baskı altında çok şey anlatmıştı. Ama yanlış tarafta kalan küçük ve tehlikeli bir nokta. Halen bazen kaşımı okşamaya devam ediyordu. Bir yarasanın kanadı gibi. Ve bu sefer, uyan ev, tehlikemizin yoğunluğu ve nöbetimiz yardım etmek içindi. Son hareketi perdeye vermenin önemini hissettim. Böyle korkunç bir şeye inanmıyorum, dediğimi hatırlıyorum. Hayır, kesinlikle söyleyelim sevgilim, böyle bir şey yok. Ama eğer bilseydim, biliyor musun, şimdi bir şey istemem gerek. Sadece seni affetmeden önce, en ufak bir çatışma bile olmadan. Senden bir şey çıkması gerek. Bizim endişemiz içinde, Miles geri dönmeden önce aklında olan şey neydi? Okulundan gelen mektup. Benim ısrarımla, onun için hiç kötü bir şey olmadığını mı varsayacaklarını söyledin. Bu haftalarda ben kendim, kelimenin tam anlamıyla onunla yaşadım ve onu yakından izledim. O, sevimli mi sevimli bir güzelliğin küçük bir dahisi oldu. Bu yüzden, eğer aksi bir durum görmediyseniz, onun adına bunu iddia etmiş olurdum. Sizin istisnanız neydi? Ve kişisel olarak onu gözlemlemekten bahsettiğiniz bölüm neresiydi? Korkunç derecede sert bir sorgulamaydı. Ama geri adım atmak bizim tarzımız değildi. Ve hızla, gri şafak bizi ayrılmamız için uyarmadan önce cevabımı almıştım. Arkadaşımın aklında olan şey, bu amaca çok uygundu. İkisi de, birkaç ay boyunca Quint'in yaşadığı durumdan ne daha fazla ne de daha azdı. Ve çocuk sürekli onunla birlikteydi. Aslında öyle uygundu ki, doğruluğunu eleştirmeye cesaret ettiği, uyumsuzluk ima ettiği bu yakın ittifak. Hatta bu konuda Miss Jessel'e açık bir önerme bile yapılmıştı. Miss Jessel, en garip bir şekilde, kadının işine karışmamasını istedi. Ve bu iyi kadın, doğrudan küçük Miles'a yaklaştı. Ona söylediği şey, ben baskı yaptığımdan beri biliyorum, genç beylerin statülerini unutmamalarını. Sevdiğiydi. Tabii ki tekrar üsteledim. Ona Quint'in sadece bir kötülük olduğunu mu söyledi? Diyebileceğin gibi, ve cevabı da hazırdı. Bir kere, adam kötüydü. Peki ya başka bir şey için? Bekledim. Quint'in sözlerini tekrar etti mi? Hayır, o değil. Sadece, yapmazdı. Bu durum hala beni etkileyebiliyordu. Her neyse, eminim, diye ekledi. Yapmadığını söyledi. Ama bazı fırsatları reddetti. Hangi günler? Birlikte olduklarında. Sanki Quint onun öğretmeniymiş gibi, hem de çok görkemli bir öğretmen. Ve Miss Jessel'i sadece küçük öğretmenler için bir hanımefendi olarak gördüğünde. Adamla gittiğinde, yani saatlerce onunla vakit geçirdiğinde. Sonra bu konuda seni temin etti. Söylemediğini mi söyledi? Onay o kadar açıktı ki, bir an eklemem gerekti. Anladım. O yalan söyledi. Ah, diye mırıldandı Bayan Groves. Bu onun için önemli değildi. Gerçekten de bunu başka bir yorumla destekledi. Sen sonuçta Bayan Jessel'in umursamadığını düşünüyorsun. Yasaklamadı onu. Düşündüm. Bunu sana bir gerekçe olarak mı sundu? Bunun üzerine tekrar çöktü. Hayır, hiç bahsetmedi. Quint ile ilgili olarak hiç bahsetmedi mi? Dışarı çıktığımı görünce gözle görülür şekilde kızardı. Ama her şeyi göstermedi. İnkar etti, diye tekrarladı. İnkar etti. Tanrım, şimdi onu ne kadar da sıkıştırmıştım. Böylece ne olduğunu bildiğini görebiliyorsun. O iki zavallı arasında ne geçtiğini? Bilmiyorum, bilmiyorum, diye inledi zavallı kadın. Biliyorsun sevgili dostum, diye yanıtladım. Sadece sende o korkunç cesaret yok. Çekingenlikten, alçak gönüllülükten ve incelikten geri çekiliyorsun. Geçmişte bile. Benim yardımım olmadan, sessizce etrafta dolaşmak seni en çok mutsuz eden şeydi. Ama senden bunu çıkaracağım. Çocukta bir şey vardı, diye devam ettim. Sana bunu hissettiren, onların ilişkisinin örtülü ve gizli kaldığını söylediğin o şey. Ah, önleyemedi. Gerçeği mi öğreniyorsun? Sanırım. Ama aman tanrım, dedim şiddetle. Bu ölçüde ona sahip olmaları gerektiğini gösteren bir düşünceyle. Onu etkilemeyi başardı. Ah, artık hoş olmayan bir şey olmasın, diye yalvardı Bayan Groves, kasvetli bir şekilde. Tuhaf görünmene şaşmıyorum, diye ısrar ettim. Ben okulundan gelen mektubu sana söylediğimde, senin kadar tuhaf göründüğümü sanmıyorum, diye karşılık verdi, evden gelen bir güçle. Ve eğer bu adam bu kadar kötüyse, nasıl oluyor da çocuk şimdi bir melek gibi davranabiliyor? Evet, kesinlikle, ve okulda bir şeytan olsaydı. Nasıl? Dedim acı içinde. Bana bunu tekrar sormalısın, ama birkaç gün boyunca sana cevap veremeyeceğim.
Sadece, soruyu tekrar bana yönelt. Öyle bir tonda bağırmıştım ki, arkadaşım bana baka kaldı. Şimdilik kendimi kaptırmamam gereken yönler var. Bu arada ilk konuma geri döndüm. Az önce bahsettiği o örneğe. Çocuğun ara sıra sergilediği o kayma kapasitesine. Eğer Quint, o zamanki itirazınız devam ediyorsa, aşağılık bir adamdıysa. Miles'ın sana söyledikleri, tahmin ettiğim gibi, senin için bir başkasıydı. Yine itirafı o kadar netti ki devam ettim ve bunu ona affettin mi? Sen olsan affetmez miydin? Ah, evet. Ve orada, o derin sessizlikte. En tuhaf duyguların alışverişini yaptık. Sonra devam ettim. Her neyse, o adam. Bayan Flora kadının yanındaydı. Hepsine uyuyordu bu. Bana da çok uyduğunu hissettim. Fazlasıyla iyiydi. Yani zihnimi eğlendirmek için kendime yasakladığım o özellikle ölümcül manzaraya tam oturuyordu. Ama şimdiye kadar bu görüşü dışa vurmayı başarmıştım. Burada, bu konuda daha fazla ışık tutmayacağım. Bayan Groza son gözlemimden bahsediyorum. Yalan söylemiş ve utanç verici örnekler. İtiraf ediyorum, o küçük doğal adamın içindeki salgına dair umduğum kadar ilgi çekici örnekler. Değil bunlar. Yine de, diye düşündüm. Olmalılar. Çünkü bana her zamankinden daha fazla izlemem gerektiğini hissettiriyorlar. Bir sonraki dakika. Arkadaşımın yüzünde ne kadar çok şey olduğunu görünce utandım. Bana anlattığı o hikayeden çok daha fazla affetmişti çocuğu. Kendi şefkatime bir fırsat sunuyordu bu. Bu durum, okul kapısından ayrıldığı zaman ortaya çıktı. Onu suçlamıyorsun, değil mi? Benden sakladığı bir ilişkiyi sürdürdüğü için mi? Ah, unutma. Daha fazla kanıt olmadan artık kimseyi suçlamıyorum. Sonra, kapı kapanmadan önce, başka bir geçitten kendi odasına gitmek üzere hareketlendiğinde. Sadece bekle, diye düşündüm. Bekledim. Günler geçtikçe benden bir şeyler aldı şaşkınlık. Hatta birkaçı sürekli gözümün önünde geçip gidiyordu. Öğrenciler, yeni bir olay olmadan, ağır hayallere ve hatta ona vermeye yetiyordu iğrenç anılara. Bir tür sünger fırçası gibi. Bahsettim onların olağanüstü çocukça zarafetine aktif olarak teslim olmayı yetiştiriyor. Ve şimdi buna odaklanmayı ihmal etmesem, hayal edilebilir ne vereceği için kaynak bulmak. Kesinlikle ifade edebileceğimden daha garip olan ise, yeni ışıklarıma karşı mücadele çabası. Şüphesiz öyle olurdu. Ancak, bu kadar sık başarılı olmasaydı daha büyük bir gerilim vardı. Eski küçük sorumlularımın, garip düşündüğümü tahmin etmeye nasıl yardımcı olabileceğini merak ederdim onlarla ilgili şeyler. Ve bu şeylerin onları daha da artırdığı koşullar ilginç. Tek başına onları karanlıkta tutmaya doğrudan yardımcı olmuyordu. Titredim. Çünkü onların bu kadar çok daha fazla olduğunu görmeleri için ilginç. Her şeyi en kötü halde koymak, meditasyonda olduğu gibi. Çoğu zaman yapardı. Masumiyetlerinin herhangi bir gölgelenmesi sadece, suçsuz ve ne kadar mahkum olsalar da, risk almak için daha da bir sebep. Vardı karşı konulmaz bir dürtüyle onları yakalarken bulduğum anlarda kalbime bastırıyordu. Bunu yapar yapmaz kendime şöyle derdim. Bunun hakkında ne düşünecekler? Çok fazla ihanet etmiyor mu? Ne kadar çok olabileceğim konusunda hüzünlü ve vahşi bir karmaşaya girmek kolay olurdu ihanet etmek. Ama gerçek anlatım, hala geçirebildiğim huzur saatlerinin sevinmek. Arkadaşlarımın hemen cazibesinin hala bir cazibe olmasıdır. İncelenmiş olma ihtimalinin gölgesinde bile etkili bir şekilde etkili oluyordu. Eğer bazen küçük bir şey tarafından şüphe uyandırabileceğimi düşündüm onlara olan daha keskin. Tutkumun patlamaları. Aynı şekilde ben de merak ettim kendi izlenebilir artışlarında bir perlik görmeyebilirler. Gösterimler. O dönemde bana aşırı ve doğaüstü bir şekilde sevgi duyuyorlardı. Ki bu da, sonuçta, düşünebiliyordum ki, çocuklarda zarif bir tepkiden fazlası değildi. Sürekli eğilip sarıldı. Onlara bu kadar gösterişli bir saygı gösterisi gerçekten de sinirlerim için başarılı oldu. Sanki hiç görünmemiş gibi kendim. Diyebilirim ki, kelimenin tam anlamıyla onları bir amaçla yakalamak için. Onlar, sanırım, zavallı koruyucuları için bu kadar çok şey yapmak istemediler. Acımasızdı, ama derslerini giderek daha iyi alıyorlardı. Ki bu doğal olarak onu en çok ne memnun edecekti. Eğlence açısından, eğlendirmek, onu şaşırttı. Pasajlarını okuyor, hikayeler anlatıyor, maskaralarını canlandırıyor. Hayvan ve tarihi karakterler kılığına girerek ona saldırıyor.
Her şeyden önce, gizlice geçindikleri parçalarla onu şaşırtıyordu. Kalbini ve sonsuzca ezberlenebiliyordu. Asla en alt, kendimi şimdi bile bıraksam, olağanüstü özel yorumlar. Hepsi daha özel bir düzeltme altında, ki günümüzde, tam saatlerini aştım. İlk başından itibaren bana bir tesis göstermişlerdi her şey. Yeni bir başlangıç yaparak olağanüstü bir başarı elde eden genel bir fakülte uçuşlar. Küçük görevlerini sanki onları seviyormuş gibi alıyorlardı ve şımartıyorlardı. Hediyenin sadece coşkusu gibi, en zorla uygulanmayan küçük mucizelerde anı. Bana sadece kaplan ve Romalı olarak değil. Aynı zamanda Shakespeare'ciler, astronomlar ve navigatörler. Bu durum çok özel bir durumdu. Muhtemelen şu anda hangi olanın olmasıyla büyük ölçüde ilgisi vardı. Farklı bir açıklama bulamıyorum. Doğaüstü olduğumu ima ediyorum Miles için başka bir okul konusundaki soğukkanlılık. Hatırladığım şey şu ki, o dönem için soruyu açmaya razı değildi. Ve o memnuniyet mutlaka sürekli çarpıcı zekalık gösterisi hissinden doğmuştur. O kötü bir mürebbiye, bir papazın kızı için çok zekiydi. Ve düşünceli nakıştaki en tuhaf, hatta en parlak iplik, sadece bahsedilen. Eğer cesaret edebilseydim alabileceğim izlenimdi. Küçük entelektüel hayatında bir miktar etkisi altında olduğunu belirtmek büyük bir kışkırtma. Ancak böyle bir çocuğun okulu erteleyebileceğini düşünmek kolaydıysa. En azından böyle bir çocuğun bir okul öğretmeni tarafından dışarı, tekmelenmesi, sonsuz bir gizemdi. Şunu eklemek istiyorum. Şimdi onların yanında olmuştum ve neredeyse hiç dışarı çıkmamaya özen gösteriyordum hiçbir kokuyu. Çok uzağa takip edemedim. Müzik bulutunda yaşıyorduk. Ve aşk, başarı ve özel tiyatro gösterileri. Her bir çocuklar en hızlıydı. Ama özellikle büyük olan harika bir yetenekle karşılaşmıştı yakalama ve tekrar etmek. Okul odası piyanosu korkunç bir şekilde çöktü hayal kurmalar. Ve bu başarısız olunduğunda köşelerde bir onlardan birinin en yüksek ruhla, gel, için dışarı. Çıktığı devam filmi, olarak yeni bir şey olarak kullanıldı. Benim de kardeşlerim olmuştu. Ve bu bir keşif değildi bana göre. Küçük kızlar, küçük erkeklerin köleleştirici putperestleri olabilir. Ne her şeyin ötesine geçen, dünyada bunu yapabilecek küçük bir çocuk vardı. Yaş, cinsiyet ve zeka için bu kadar iyi bir düşünce. Onlar olağanüstü bir yerdeydi. Ve hiç kavga etmediler ya da tartışmadıklarını söylemek. Şikayet edilen tatlılık kalitesi için övgü notunu kaba yapmak içindir. Bazen, gerçekten de, kaba bir çizgiye daldığımda. Belki izlerle karşılaşırdım aralarındaki küçük anlayışlar arasında. Birinin beni koruması gerektiği meşguldü, diğeri ise kayıp gidiyordu. Sanırım saf bir tarafı var, tüm diplomasi alanında. Ama öğrencilerim benim üzerimde pratik yapıyorsa, kesinlikle minimum iğrençlik. Hepsi diğer çeyrekteydi ki, bir duraklamadan sonra, iğrençlik patlak verdi. Gerçekten geri kaldığımı fark ediyorum. Ama atlamam gerekiyor. Devam ederken bu lideki korkunç şeylerin kaydı. Sadece en liberal olanı sorgulamla yetiştirmiyorum inanç, ki umursunda değilim. Ama, ve bu başka bir şey, önemli bir şey, kendimin çektiklerini yenilerim. Yine onu aşmaya doğru yol açarım son. Aniden bir saat sonra geldi. Ve geriye dönüp baktığımda, ilişki bana tamamen saf bir acı gibi geliyor. Ama en azından en doğru yol kesinlikle ilerlemek. Bir akşam, hazırlık ya da hazırlık için hiçbir şey olmadan, soğuğu hissettim. Vardığım gece üzerimde nefes alan izlenimin dokunuşunu. Ve ki o zaman, daha önce de belirttiğim gibi, muhtemelen daha hafif yapmalıydım. Hafızamda çok az şey daha az huzurlu geçmişti. Ben yapmamıştım yatmaya gitmişti. Birkaç mumun yanında okudum. Bir oda dolusu eski vardı Buli'deki kitaplar. Geçen yüzyıl kurgu eserleri, bazıları. Ki bu da bir ölçüde açıkça değersiz bir şöhret, ancak asla rastgele bir örnek kadar değil. İzole edilmiş eve ulaşmış ve açıkça merakımı uyandırmıştı gençlik. Elimdeki kitabın Fielding'in amelyası olduğunu hatırlıyorum. Ayrıca tamamen uyanık olduğumu da söyledim. Ayrıca her ikisinin de bir generali olduğunu hatırlıyorum. Korkunç derecede geç olduğuna dair inancı ve özellikle bakmaya karşı bir itiraz saatim. Sonunda beyaz perdenin örtüldüğünü düşünüyorum, o günlerde. Flora'nın küçük yatağının başı, benim de garanti ettiğim gibi örtülüydü kendim. Çocukça dinlenmenin mükemmelliği. Kısaca hatırlıyorum ki, yazarıma derinden ilgi duysam da, kendimi bir dönemde buldum.
Sayfa ve büyüsü dağınık halde, doğrudan yukarı bakıp sertçe odamın kapısı. Bir an vardı ki, dinledim. Hatırlayarak ilk gece hissettiğim o zayıf bir şeyin var olduğu hissi. Evde belirsiz bir şekilde kıpırdandı ve açık kapanın yumuşak nefesini fark etti yarım çekilmiş kör. Kartı hareket ettir. Sonra, tüm değerlendirme işaretleriyle birlikte. Eğer hayran olan biri olsaydı muhteşem görünürdü. Yerimi bıraktım. Buk, ayağa kalktı. Bir mum alıp doğrudan odadan çıktı. Ve ışığımın pek etki yaratmadığı geçitten sessizce kapandı ve kapıyı kilitledi. Şimdi ne beni belirleyen ne de yönlendiren şey söyleyemem. Ama düz yola çıktım. Lobide mumumu yüksek tutarak yürüdüm, ta ki uzun boylu adamın görüş alanına kadar. Merdivenin büyük dönüşüne seren pencere. Bu noktada ben aniden 3 şeyin farkında olduğumu fark ettim. Neredeyse eş zamanlı olsa da, ardışıklık anları vardı. Mumum, kalın bir yazının altında gelişti. Dışarı çıktım ve açık pencereden gördüm ki, sabahın en erken alacakaranlığı bunu gereksiz hale getiriyordu. Onsuz, bir sonraki an, merdivende birinin olduğunu gördüm. Dizilerden bahsediyorum ama Quint ile 3. karşılaşmaya hazırlanmak için bir saniye bile geçmedi. Hayalet yarı yolda inişe ulaşmıştı ve bu nedenle yerdeydi. Pencereye en yakın yerde, beni gördüğünde aniden durdu. Ve tam olarak beni sabitledi. Kuleden ve bahçeden beni sabitlediği gibi. Beni benim kadar iyi tanıyordu, onu tanıyordu. Ve böylece, soğuk, hafif alacakaranlıkta. Yüksek camda bir parıltıyla ve bir diğeri aşağıdaki meşe merdivenin cilasında birbirimize karşı. Karşıya geldik, ortak yoğunluk. Bu sefer kesinlikle yaşayan, nefret edilecek biriydi. Tehlikeli bir varlık. Ama bu harikaların mucizesi değildi. Bunu ayırıyorum başka bir durum için ayrım, Dredd'in sahip olduğu durum beni kesinlikle bıraktı. Ve içimde hiçbir şey olmadığını ve orada hiçbir şey olmadığını söyledi, onunla karşılaşıp ölçemedi. O olağanüstü anın ardından bolca acı yaşadım ama Tanrı'ya şükür. Korku yok. Ve o da biliyordu ki benim yapmadığımı, kendimi bir anın sonunda buldum, bunun farkındaydı. Yoğun bir özgüven içinde hissettim ki, eğer en azından şimdilik durmalıyım, en azından şimdilik, yerimde durdum, onunla hesaplaşmalı. Ve dakika boyunca, durum şöyleydi. Gerçek bir röportaj kadar insani ve çirkin. Sadece insan olduğu için çirkin. Gece vakti uyku evinde yalnız karşılaşmış gibi insani. Bir düşman, bir maceracı, bir suçlu. Uzun süremizin ölü sessizliğiydi öyle yakın mesafeye bakmak. Tüm dehşeti veriyordu. Ne kadar büyük olursa olsun, sadece doğaüstü bir not vardı. Böyle bir yerde ve böyle bir saat geçse, en azından konuşurduk. Bir şey geçmiş olurdu. Hayat, aramızda. Hiçbir şey geçmemiş olsaydı, birimiz taşınırdı. O an o kadar uzun sürdü ki. Şüphe etmem için çok az daha fazla şey gerekmezdi, ben bile hayatta vardım. Sonrasında ne olduğunu ifade edemem. Sadece sessizliğin kendisini söylemek, ki bu gerçekten bir anlamda gücümün kanıtı, figürü gördüğüm. Unsur haline geldi, kaybolur. Kesinlikle bunun değiştiğini gördüm. Çünkü belki de en düşük noktayı görmüş olabilirim, bir zamanlar ait olduğu zavallı. Bir emir alınca döndü ve geçti. Gözlerim kötü adamın sırtında. Hiçbir sezgi daha fazla şekil boğamazdı. Merdivenden doğrudan aşağı inip bir sonraki virajın olduğu karanlığa doğru kayboldu. Merdivenin en üstünde bir süre öylece kaldım. Ziyaretçim gittiğinde ise, o artık gerçekten yoktu. Sonra odaya geri döndüm. Oradaki en önemli şey, bıraktığım mumun ışığında yanan o acı gerçekti. Flora'nın küçük yatağı boştu. Ve bu durum karşısında, daha 5 dakika önce hissedebildiğim tüm o korkuyla nefesimi tutmaya çalıştım. Onu yatağa bıraktığım yere doğru hızla koştum. Küçük ipek tezgah ve çarşaflar etrafa dağılmıştı. Beyaz perdeler aldatıcı bir şekilde öne doğru çekilmişti. Ayağımdan çıkan adımlar, tarif edilemez bir rahatlamayla bana cevap verdi. Pencere perdesinin hareket ettiğini duydum. Ve çocuk, eğilerek diğer taraftan kızgın bir şekilde dışarı çıktı. Ayağa kalktı. Geceliğiyle, pembe çıplak ayakları ve buklelerinin altın parıltısıyla tüm açık sözlülüğü. Karşımdaydı. Son derece ciddi görünüyordu. Böyle bir avantajı kaybetme hissini daha önce hiç yaşamamıştım. Bu heyecan çok müthiş olmuştu. Bana yönelttiği o sessiz eleştiriyi tüm bilincimle hissettim. Seni yaramaz. Neredeydin bakalım? Onun bu kural tanımazlığına meydan okumak yerine, kendimi bir anda yargılanıp durum açıklaması yaparken buldum.
Kendisi de durumu açıkladı. En güzel, en eski bir sadelikle. Orada yatarken aniden odadan çıktığımı anlamış. Ve başıma ne geldiğini görmek için ayağa fırlamış. Onun yeniden ortaya çıkmasının sevinciyle kendimi sandalyeme geri bıraktım. O anda, evet sadece o anda, biraz solgun hissettim. Ve doğrudan bana doğru koştu. Dizlerime atıldı. Uykudan kızarmış, harika küçük yüzü mum ışığının aleviyle doluydu. Kendini bana bıraktı. Gözlerimi aniden kapattığımı hatırlıyorum. Bir şekilde, tıpkı önceki gibi. Kendi mavi gözlerinden parlayan o güzel şeyin fazlalığına dayanamayarak. "Beni pencereden mi arıyordun?" dedim. "Bahçede yürüyor olabileceğimi mi düşündün?" Biliyorsunuz, birinin orada olduğunu sanmıştım. Bana gülümsemesi hiç eksilmedi. "Ah, şimdi ona nasıl bakıyordum bir bilseniz." "Peki, birini gördün mü?" "Ah, hayır," diye karşılık verdi. Neredeyse tam bir ayrıcalıkla, çocukça bir önemsizlikle ve biraz da kinli bir şekilde. Ama küçük kızın, hayır, deyişinde, uzayıp giden tatlı bir ton vardı. O anda, gerilen sinirlerimin etkisiyle, kesinlikle yalan söylediğine inandım. Ve gözlerimi bir kez daha kapattığımda, kafamda uçuşan 3 ya da 4 düşünceyle bunu nasıl ele alabileceğimi düşündüm. Bu düşüncelerden biri, bir anlığına beni öyle benzersiz bir yoğunlukla cezbetti ki. Buna dayanabilmek için küçük kızı ani bir refleksle sımsıkı tuttum. Ve harika bir şekilde, bu hareketime hiç çığlık atmadan ya da korku belirtisi göstermeden boyun eğdi. Neden hemen konuya girmeyip her şeyi bitirmiyordum ki? Bunu onun o güzel, küçük, aydınlık yüzüne doğrudan söyleyeyim gitsin. "Görüyorsun, biliyorsun. Biliyorsun ki ben zaten şüpheleniyorum ve buna inanıyorum. O yüzden, neden bana açıkça itiraf etmiyorsun? Böylece en azından birlikte yaşayabiliriz. Ve belki de bu tuhaf kaderimizde, nerede olduğumuzu ve bunun ne anlama geldiğini öğrenebiliriz." Bu teklif, maalesef geldiği gibi yok olup gitti. Eğer hemen buna yenik düşebilseydim, belki de kendimi kurtarabilirdim. Neyse, bunu zaten göreceksiniz. Yenik düşmek yerine tekrar ayağa sıçradım. Yatağına baktım ve çaresizce bir orta yol seçtim. "Neden perdeyi çekiyorsun ki? Orada hareketsizce durduğunu sanıyordum." Flora zekice düşündü. Ardından o küçük, ilahi gülümsemesiyle cevap verdi. "Çünkü seni korkutmayı sevmiyorum. Ama ya senin düşündüğün gibi dışarı çıkmış olsaydım?" Şaşırmayı kesinlikle reddetti. Gözlerini mum alevine çevirdi. Sanki bu soru Bayan Marsit ya da çarpım tablosu kadar alakasız ve kişisellikten uzaktı. "Ah, ama biliyorsun," diye sessizce cevap verdi. "Geri dönebilirsin sevgili dostum, geri döndüğünü bile anlayabilirsin." Ve bir süre sonra o yatağa girdiğinde, ben de uzun bir süre yatağının ucuna oturup elini tutarak, bu dönüşümün ne anlama geldiğini fark etmeye çalıştım. O andan itibaren gecelerimin genel halini az çok hayal edebilirsiniz. Defalarca öylece oturdum. Ne kadar zaman geçtiğini bilemeden. Sessiz anları seçiyordum. Ev arkadaşımın kesinlikle uyuduğu anları. Gizlice dışarı çıkıp sessiz turlar atıyordum. Hatta Quint ile en son karşılaştığımız yere kadar ilerliyordum. Ama onunla orada bir daha asla karşılaşmadım. Ve hemen söyleyebilirim ki, evde onu bir daha hiç görmedim. Merdivende ise az önce bir noktayı kaçırdım. Farklı bir macerayı. Yukarıdan aşağıya baktığımda, alt basamaklardan birinde sırtı dönük oturan bir kadının varlığını fark ettim. Bedeni yarı eğik, başı hüzün dolu bir duruşla ellerinin arasındaydı. Ancak sadece bir anlığına oradaydı. Sonra bana hiç bakmadan kaybolup gitti. Yine de, yüzünü gösterseydi ne kadar korkunç olacağını çok iyi biliyordum. Ve ben yukarıda olmak yerine acaba aşağıda mı olmalıydım diye düşündüm. Quint'e karşı gösterdiğim aynı cesaretle yukarı çıkmak için. İşte orada, cesaretimi sınayacak pek çok fırsat devam etti. O beyefendiyle olan son karşılaşmamın üzerinden 8 gece geçmişti. 11. gecede ise tehlikeli bir şekilde teğet geçen bir alarm hissi yaşadım. Ve bu durumun özel bir yanı vardı. Beklenmedik olması, bende en keskin şoku yarattı. Bu olay dizisinin ilk gecesiydi. İzlemekten yorulmuştum. Yine de hiçbir şey aksamadan eski saatimde yatabildim. Hemen uykuya daldım. Sonradan anladığım kadarıyla saat 1'e kadar uyumuşum. Ama uyandığımda, sanki bir el beni sarsmış gibi dimdik oturdum, tamamen uyanıktım. Yanan bir ışık bırakmıştım ama artık sönmüştü. Ve Flora'nın bunu söndürdüğünden hemen emin oldum. Bu his beni karanlıkta ayağa kaldırdı. Yatağına doğru yöneldim ve gittiğini gördüm.
Pencereye bir bakış atmak beni daha da aydınlattı. Bir kibrit yakmak ise tabloyu tamamladı. Çocuk tekrar kalkmıştı. Bu sefer mumu kendisi üflemişti. Ve yine sadece gözlemlemek ya da tepkimi ölçmek için perdenin arkasına sıkışmıştı. Geceye doğru bakıyordu. Şimdi ne gördüğünü, tıpkı önceki gibi neyi izlediğini kendime kanıtlamıştım. Benim ışığı tekrar yakmamdan da, terliklerimi ve hırkamı giymek için acele etmemden de hiç rahatsız olmamıştı. Gizlenmiş, korunmuş ve içine çekilmiş bir halde. Pervazın üzerine dayanmış gibi görünüyordu. Pencere öne doğru açılmıştı ve kendisi doğrularak duruyordu. Ona yardımcı olan büyük, durgun bir ay vardı. Ve bu gerçek, verdiğim hızlı kararda etkili oldu. Göl kenarında karşılaştığımız o hayaletle yüz yüze gelmişti. Ve artık onunla iletişim kurabiliyordu. Zamanında yapamadığı o iletişimi. Benim yapmam gereken şey ise onu rahatsız etmeden koridora çıkmaktı. Aynı hizadaki başka bir pencereye geçmekti. Beni duymasına fırsat vermeden kapıya geldim. Dışarı çıktım, kapıyı kapattım ve dinledim. Diğer taraftan ondan küçük bir ses alabilmek için. Koridorda dururken gözlerim kardeşinin kapısındaydı. O kapı sadece 10 adım ötedeydi. Ve bu durum, tarif edilemez bir şekilde, son zamanlarda yaşadığım o garip dürtüyü yeniden uyandırdı. Benim cazibem olarak bahsettiğim o duyguyu. Ya doğrudan içeri girip penceresine doğru yürüseydim? Ya onun çocukça şaşkınlığını riske atarak, amacımı ortaya çıkarsaydım? Ve gizemin geri kalanını bir kenara bırakıp cesaretimi sınasaydım? Bu düşünce beni bir süre durdurdu. Eşiğe kadar yaklaşıp tekrar duraklamama neden oldu. Aşırı bir dikkatle, adeta doğaüstü bir hisle dinledim. Kendi kendime ne olabileceğini düşündüm. Ne kadar kötü bir şey yaşanabilirdi ki? Onun da yatağının boş olup olmadığını ve gizlice nöbette bekleyip beklemediğini merak ettim. Derin, kapkaranlık ve sessiz bir dakikaydı. Sonunda o anlık dürtüm söndü. Evet, etraf sessizdi. Masum da olabilirdi. Ama risk çok korkunçtu. Arkamı döndüm. Bahçede bir figür vardı. Bir manzara arayan, Flora'nın iletişimde olduğu o ziyaretçi. Ama o ziyaretçi aslında en çok oğlumla ilgileniyordu. Tekrar tereddüt ettim, ama bu sefer başka bir sebeple. Ve sadece birkaç saniyeliğine. Sonra seçimimi yaptım. Bully'de boş odalar vardı. Mesele sadece doğru olanı seçmekti. Doğru oda, aniden zihnimde belirdi. Alt kattaki, bahçelerin üzerinde ama yüksekte duran bir odaydı bu. Sağlam köşede, eskiden kule olarak bahsettiğim o bölümdeydi. Burası büyük, kare bir odaydı. Görkemli bir yatak odası olarak düzenlenmişti. Gösterişli büyüklüğü nedeniyle yıllardır kullanılmıyordu. Yine de Bayan Groves tarafından örnek bir düzenle korunuyordu. Bu odaya sık sık hayran kalmıştım ve onu nasıl kullanacağımı biliyordum. Uzun süredir kullanılmamasının getirdiği o soğuk karanlıkta bir an duraksadıktan sonra içeri geçebildim. Panjuru olabildiğince sessizce yerinden çıkardım. Bunu başardıktan sonra camı yavaşça açtım. Yüzümü cama yaklaştırdım. Karanlıktı ama içimdeki karanlıktan daha az değildi. Doğru yöne baktığımı görebiliyordum. Sonra daha fazlasını gördüm. Ay ışığı geceyi olağanüstü derecede aydınlatıyordu. Ve bana çimlerin üzerinde duran birini gösterdi. Mesafeden dolayı zayıf görünüyordu. Hareketsizdi. Büyülenmiş gibi duruyor ve yukarıya bakıyordu. Benim ortaya çıktığım yere. Yani doğrudan bana bakmaktan ziyade, görünüşe göre benim de üstüme bakıyordu. Açıkça benim üzerimde, kulede başka biri vardı. Ama çimlerdeki varlık, düşündüğüm ve karşılaşmayı beklediğim o kişi değildi. Çimlerdeki varlığı gördüğümde, kendimi kötü hissettim. O varlık, zavallı küçük Miles'ın kendisiydi.